Evet, suyumuz alttan kaynamaya başladı. İncirler biraz ağır olduğu için şöyle yavaş yavaş açıyoruz. Bu şekilde 15 dakika kaynatacağım. Kameraya bakarken zor oluyormuş. Evet, kaynama derecesi biraz daha hızlandı. Yaklaştırayım, şöyle ses de duyun. Ustaki hareketleri görebiliyorsunuz. Ara ara yine böyle bastıracağım. Ve 15 dakika kaynatacağım. Bakın, az önceki incirlerimiz hacmen küçüldüler. Şimdi tenceremin yarısı kadar incirim var. Yine üzerine su doldurdum. Ve bir 15 dakika daha kaynatacağım. Bugün çok şükür incir reçelime başlıyorum. Öncelikle tencereme 750 mililitre kadar, yani 3 su bardağı su koyuyorum. Ocağımın altını açıyorum. Evet. Yaklaşık 1,5 kilo, 1 kilodan biraz fazla şekerimi içine koyuyorum. Daha önceden tartmıştım. Ve karıştırıyorum. Tamamen eriyene kadar bekleyeceğim. Evet, burada da suyunu sıkarken zarar vermiş olduğum incirler var. Bunları da kendime marmelat gibi yapacağım. Bu eklediğim 1 çay bardağı stevia. Stevia'yı şeker hacmi kadar istediğiniz reçelde kullanabilirsiniz. Kekte de güzel oluyor. Biraz da su ekliyorum. Bunu altını açalım. Küçük olan tarafında kaynasın. Evet. Marmelat olacağı için çok hassas davranmıyorum. Burada 100 adet incirim hazır. Karanfilimi, limon tuzumu ve vanilямı da hazırladım. Şerbetim kaynayınca hepsini yavaş yavaş ekleyeceğim. Kavanozlarımı da hazırladım. Süslemek istiyorum onları. Evet. Şerbetim hazır. Şimdi içerisine incirlerimi döküyorum. Ve 4 tane ya da 5 tane karanfil atıyorum. Yusuf da mutfakta benimle. Şöyle bir karıştırıyorum. Kaynasın. Biraz kaynayınca limon tuzunu ekleyeceğim. Burada marmelatım kaynıyor. Tekrar görüşmek üzere. Yaklaşık 40 dakika oldu. Reçelim kaynıyor. İçerisine 1-2 parça limon tuzu atıyorum. Yeterli olacaktır.
Burada da marmelatım var. İçerisine karanfil attım. Onları sonra çıkartacağım. Onun da içine şöyle bir parça limon tuzu attım ve karıştırıyorum. İyice suyunu çekti gördüğünüz gibi. Biraz daha böyle helva kıvamına gelmesini bekleyeceğim. Aslında tüm marmelatları düdüklü tencerede de yapabilirsiniz ama ben hem miktar çok az olduğu için hem de sizlere gösterebilmek için böyle açık yapmayı tercih ettim. Evet, 40 dakika kaynattım. İlave kaynatma yapıp yapmayacağıma birazdan karar vereceğim. Reçelin kıvamına bakıp ama herhalde 20 dakikada mı kaynatacağız. Öyle olmuyor. Evet, reçelimi ocaktan aldım. Şimdi üzerine bir kapak kapatıyorum. Ve soğuk suyu açıyorum. Şöyle tam üstüne gelmeyecek şekilde. Tabii dilerseniz bunu daha büyük ve içi soğuk bir tencereye doğru yapabilirsiniz. Benim daha büyük tencerem olmadığı için bu şekilde soğutacağım. Soğuturken içerisine vanilyasını da ekliyorum. Bir paket veya biraz fazlası gayet uygun olacaktır. Hemen karıştıralım. Hala sıcak reçelimi. Marmelata da kalan vanilyayı ilave ediyorum ve karıştıracağım. Yarım çay bardağı daha su ilave ettim marmelatıma az önce. Yani toplam 1 çay bardağı stevia, 1,5 çay bardağı da su almış oldum. Evet, reçellerim hazır. Hızlıca soğuttum. Kavanozları doldurdum. Kapaklarını kapatıp ters çevirdim. Bu gece böyle bekleyecekler. Bu da hazırladığım marmelatım. Şimdi onunla bir kahvaltılık yapmak istiyorum. Önce içerisine koyduğum karanfilleri tek tek çıkaracağım. İçine bir kaşıktan biraz fazla ceviz ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Ve biraz da mavi haşhaş. Yani o da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Biliyorsunuz ben diyet yapıyorum. O yüzden çok zor zamanlarda canım tatlı çektiğinde atıştırmak üzere kendime bunu hazırladım. Biraz daha haşhaş ekmek. Cevizli, haşhaşlı, stevyalı kahvaltılığım hazır. Kalorisi çok düşük çünkü stevia aslında şeker ama hiç kalorisi yok. Kapağını da kapatıyorum böylece. Dolaba kaldıracağım.